Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Haberler tatsız arkadaşlar. Tatsız haberler görüyorum 2 gündür. E, Canımız da sıkkın tabii ki de arkadaşlar. Sizlerin bu kadar sıkılıyor mudur bilmiyorum da benim sıkılıyor ya. Çünkü iyi bir futbolcu Arda, onu sürekli iyi yerlerde görmek istiyoruz. En iyi yerde aslında Real Madrid. En iyi yer mi acaba da diye düşünüyorum artık arkadaşlar. Garip garip haberler var. Hepiniz hoş geldiniz. Bir like atarak bizlere de destek olabilirsiniz. Daha fazla kişinin önüne çıkabiliriz bu şekilde dostlar. Evet, resmi Real Madrid'in açıklaması. Real Madrid, Fiorentina ile Franco Mastantuono'nun bir sonraki sezonun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2027'ye kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Acaba Arda Güler'den böyle bir şey yapsa, vallahi ben bile düşünüyorum artık arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun destekleriniz için de. Mastantuono gitti. Bir yıl orada kiralık olarak oynayacak. İlk 11 oynayacaktır büyük ihtimalle. Kendisini geliştirecektir. İtalya Ligi'nde Nico Paz bunu yaptı. Gayet gelişti. Şimdi Nico Paz'ın da en önemli oyuncularından birisi oldu. Çok tatsız haberler görüyorum arkadaşlar. Evet, şurada değişikliğe bir gelelim ilk önce. Değişiklik var burada. Jose Mourinho'nun dokunulmaz olarak gördüğü oyuncular, AS gazetesinin haberi. Vinicius Junior, Mbappe, Bellingham, Courtois, Valverde, Cucurella. Hepsini anlarım arkadaşlar. Hepsine bir anlam verebilirim. Tam Valverde kaptan ama bir kaptanlık vasfı var mıdır kendisinde bilemiyorum. Yok gibi. Bakacağız. Arda Güler buradaydı. Bu listedeydi arkadaşlar. Bu listede yok şu an. AS gazetesinin yeni dokunulmazları. Dokunulmazlık oyunları başladı yine Real Madrid'de. Sanki Survivor'dayız. Ona dokunma, buna dokunma. Umarım 5. haftadan sonra bunların hepsi sana dokunuyor olur. Sana orana burana dokunuyor olur inşallah bunlar. O zaman dokunulmazları göreceğiz. Bunlar çünkü şunlar var ya şunlar. Şunlar herkese dokundu. Bunlar Ancelotti'ye bile dokundu bunlar ya. Alonso'ya dokundular, Arbeloa'ya dokundular. Dokundular herkese. Real Madrid Arda Güler'le ilgili son 5 postu sildi Salih. Bu kesin bir şey mi? Hemen şöyle Instagram'dan bakayım. Vakit çalmayalım, bak bu gerçek bir şey değildir umarım. Real Madrid Arda Güler'le ilgili post silmemiştir ya. Bakıyoruz. Bu ne oğlum? Real Madrid kadın takımına niye girdik ya? Real Madrid. Var mı? Kontrol edecek birisi var mı arkadaşlar? Real Madrid. Niye çıkmıyor oğlum? Real Madrid beni engelledi mi? Ne oldu oğlum? Real Madrid. Mardin. O kadar eleştiri. Oğlum bende Real Madrid çıkmıyor. Ha, en baştaymış. Allah Allah. Arda Güler'le ilgili 5 postu sildi. Bakıyoruz. Vini'den önce. Hemen bakıyorum. Arda bir var. 2 var. Bakıyoruz. 3 var. Yo, duruyor postlar. Postlar duruyor arkadaşlar. Neyse, orada bir vakit kaybına uğradık. Olabilir öyle canlı yayın kazaları. Hemen bakmak zorunda hissettim kendimi. Özücan hocam hoş geldin aramıza. Teşekkürler. Katıl grubuna üye olmuş. Kesene bereket. Emojilerini de kullanabilirsin. Yayını beğenelim. Evet arkadaşlar, ben haberlere geliyorum. Evet, şöyle de güzel bir haber var. Güzel bir haberdi ama şuna bile sevinemedim. Ya bunun için bir birikim yapmak isteyecektim. Ee, Artık hiçbir şeyinden tad almıyorum Real Madrid'in arkadaşlar. İspanya Süper Kupası Şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak. Biliyorsunuz, belki görmüşsünüzdür haberi. Yarı final maçları Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid maçları olacak. Arda Güler Real Madrid Türkiye'ye geliyor. Bu maçlara sürüne sürüne de olsa gitmek isterdim. Ama ne olacak hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ne olacak hiç bilmiyorum. Gidilir ama Arda yedek olacağı için izlenmez diyor. Çok var da Şubat ayının ilk haftasında arkadaşlar bu maçlar. Türkiye'ye alındı. İspanya Süper Kupası maçları. Güzel bir haber. Ama 2 gündür gördüğüm haberler beni öyle yerle eksan etti ya. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Çok kafam kaçık ya. Adamların haberlerini bile yapasım gelmiyor. Ama yine de ya bana bir fikir verir misiniz arkadaşlar? Biz ne yapabiliriz? Ya benim de sesim bir yere kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani nereye kadar yapabilirim ki? Ee, Videolar inanılmaz derecede önerilmiyor. Çünkü ne like'ı var, ne sonuna kadar izleniyor, ne bir yorum var.
Tamam, yorumlar geliyor. Atanlara bir şey demiyoruz. Mesela yayına da like gelmiyor. Ya bir şeyler yapalım arkadaşlar. İşte ne bileyim Paris Saint-Germain haberi falan yapalım mı? Arda'yı istiyorlar. Arsenal haberi yapalım mı? Arda'ya kiralık gitmiyor. Hayır hayır, bir PR yapmak lazım arkadaşlar ya. Bu adamlar biliyorsunuz işte Rodri'yi nasıl böyle yücelttiler işte falan, adam gitti kendini Barça'ya attı. Bernardo Silva'ya işte ona buna Bellingham'a deli gibi haber yapıyorlar arkadaşlar. Deli gibi haberler üretiyorlar. Bu oyuncuları böyle el üstüne getiriyorlar. Arda'nın şu durumda olması arkadaşlar, sahte haberler yapmalı, işte yapalım mı diyorum acaba. Ee, Bilmiyorum arkadaşlar, yani ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şimdi bunu yapsam tepki görür müyüm? Ama siz bu kadar kişi buradayken bunu söylüyorsak en azından orada anlarsınız ne yapmak istediğimizi diye düşünüyorum. İşte daha fazla güç lazım. İşte ya o güç de bende yok. Abone sayım 12 bin 13 bin arkadaşlar. Süper Lig haberlerini başka bir kanalda yapıyorum hocam. Salih Dinyo Futbol diye bir kanalım var, orada yapıyorum. Arda yedek kalacaksa Madrid gitsin bence. Arda Güler 25 milyon euroyu aldı değil mi Real Madrid arkadaşlar? 25 milyon euroyu aldığı bir oyuncu. Espi var ya, Espi de 25 milyon euro arkadaşlar. Espi 25, Arda 25. Espi kadar değeri Arda'nın. Diomande'ye 140 verdiler. Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu. 7 yıllık bir anlaşma. Düşünsene Mastantuono gibi çıktığını. Ben Mastantuono geldiğinde ben Maradona geliyor dediydim. River Plate kliplerini izlediğim zaman. Ama buraya gelince olmadı. Düşünsenize 7 yıllık bir sözleşme. Düşün bir kötü olduğunu, burada ayaklarının titrediğini düşün o adamın. Tabii ki de iyi de çok da iyi oynayabilir. Böyle bir olasılık da var ama. Olasılık olduğu zaman Real Madrid yavaş yavaş Chelsea'ye evriliyor. Chelsea'ye evriliyor. Çünkü Chelsea'de ne oluyor? Sözleşmeler 7 yıllık ya 10 yıllık sözleşme var abi Chelsea'de. Chelsea'de 10 yıllık sözleşme. Bu adam kötü olduğu zaman 7 yıl boyunca bu adama katlanmak zorundasın. Neden şu an transfer yapamadılar orta sahaya? Kamavinga'yla. Kamavinga'yı satamadılar. Adam gitmek istemiyor. Ee, Asensio gitmek istemiyor. Defans alamıyorlar. Alamıyorlar arkadaşlar. Sonu Chelsea'ye, Manchester United'a doğru gidiyor. Durmadan teknik hoca değişiyor. Bu arada şu an Mourinho böyle rahat rahat falan bu ilk 11'leri yazıyor. Onu yazıyor, bunu yazıyor. Mbappe falan geldiği zaman, yine bunların soyunma odaları falan karıştığı zaman, yine o dostluk çarpışmaları, işte Valverde'nin kafası masalara çarptığı zaman, o zaman göreceğiz. Bernardo Silva Bernardo Silva arkadaşlar. Sadece Bernardo Silva diyorum size. Birazdan da geliyoruz haberlere. Vinicius Junior sözleşmesini yeniledikten sonra bugünkü antrenmanda. Evet, bugünkü antrenmanda. Selamlar, selam bu. İstanbul'da, evet İstanbul'da arkadaşlar. Hocam bakalım yedek başlasın. Yeni oyuncular eski oyuncular arasında çekişme olacak. Diktatör zabıtalar bırakalım takımı felakete sürüklesinler. Arda o zaman çıksın sahneye, değeri artar. Ya ben Arda'dan şunu bekliyorum. Tamam, çok zor burada tutunmak. Abi dün de söyle ya, sabah attığım videoda çok sinirli bir video çektim aslında. Sahneden gelmiştim. Abi direkt X'e bir girdim. Arda Güler'in yerine transfer. Arda Güler düşünülmüyor. Arda Güler'e güvenmiyor Mourinho. Bir sürü böyle haberleri görünce çok sinirli bir şekilde video çektim. Hala da sinirliyim. Yine garip garip şeyler gördüm bugün. Bugün haberleri de birazdan geliyor arkadaşlar. Can sıkıcı. Geçtiğimiz sezon ya araştırdım arkadaşlar. Arda Güler sadece şu görünen şu adam var ya, şundan 3 maç eksik takımının en fazla forma giyen ikinci futbolcusu geçtiğimiz sezon. Tüm kulvarlarda. İkinci futbolcusu. Hala neyi kanıtlayacak? La Liga'da e, hep söyleyeceğiz bunları. La Liga'da atılmış en uzak mesafeden atılmış gol. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e attığı goller. Manchester City maçı performansı. Büyük maçlarda kayboluyor diyemezsin Arda'ya. E, Mesajlar büyük maçlarda kayboluyor diyemezsin. Büyük maçların adamı. Mesela Yamal bazı büyük maçlarda yok olur arkadaşlar. Kaybolur. E, Garip. Ama Arda'nın da burada artık yırtılsa da, kendisini yırtsa da ne olur ne değişir bilmiyorum. Keşke Fenerbahçe'den 70-80 milyon euroya transfer olsaydı. O zaman işler çok farklı olurdu. Onu parlatmak, onu daha çok değerlendirmek için onu sürekli ilk 11 oynatmak zorunda kalacaklardı.
Oyundan çıkarırken trip atar mı, bir şey yapar mı diye de düşünmek zorunda kalacaklardı. Şimdi Bellingham'a 100 verdikleri için 100 milyon euro deli gibi oynatıyorlar. Kötü oynasa da oynuyor. Bu adam 75 tane top esse de arkadaşlar 90 dakika sahada kalıyor. Sakin olmak lazım. Arda'nın karakteri çok çalışıp daha iyi olmak. Kesinlikle Arda'dan da beklediğim bu. Evet evet, haberi verdik Meltem Hanım, o haberi söyledik. İstanbul'da olacak, gitmeyi çok isterim ama kanım dondu. 135 milyon az mı Salihçim? Kim için? Diomande için mi? Çok fazla zaten. Salih mesajları görmüyorum. Bugün önemli bir şey söyledin. Ne söyledin abi? Köy yılanı. Köy yılanı. Evet. Arda. Arda için mi? Bence Arda için ideal bir para. 135 falan eder. Murat abi görmedim ne yazdığını. Chat'te çünkü çok yazı yazan da var zaten. Arda'yı oynatmayan kovuluyor. Şu anki değeri evet eder o kadar. Aleykümselam. Vinicius, Belly Boy, Tospambe. Maçlar başlasın göreceğiz. Eyvallah Özcan hocam. Tekrardan desteğin için teşekkür ediyoruz. Valla hep her sezon böyle bir şey oluyor. Neden böyle oluyor? Neden kendisini kanıtlamak zorunda kalıyor? Türk pasaportu arkadaşlar bir çok az bir çok az bir değere satılması, transfer olması Real Madrid'e. Dediğim gibi çok fazla bir maliyete buraya gelseydi, Real Madrid'e gelseydi 90'a, 75'e gelseydi bu kadar ezilmezdi, tabii ki de eziliyor. Vinicius. Bir sonraki hazırlık maçı yarın arkadaşlar. Akşam saat 8'de maç Real Madrid TV'de olacak. Ee, Kadroda bu Bernardo Silva da var. Bakın Bernardo Silva diyorum sürekli, siz anlayın. Salih, Arda bugün idmanda harikaydı. Gördüm abi. O haberleri de geleceğim. Hepsini derledim buraya. İdmanda inanılmaz oynamış. Beni mi duydu? Ne yaptı yine? Beni asla duymuyor. Beni duysa bireysel oyna. Git kendin gol at. Kendin yap. Kendin et dedim. Bir sürü gol atmış bugün antrenmanda. Ve bir şey de dikkatimi çekti. Antrenmanda birileri gol attıkça bir tane antrenör not alıyor orada. Kim ne kadar gol attı notu büyük ihtimal. Arda gol atar atmaz not aldı mesela. Onları da göstereceğim birazdan. Çok önemli. Arda'ya ben artık diyorum bireysel performans. Abi onu bunu parlatma. Burası bak yine diyorum, burası takım oyunu oynayacağım bir takım değil. Burada işleyen bir durum değil. O işleyen yer Barcelona abi. Asla burası değil. Asla burası değil. Asla burası değil. Bilerek yani sadece kendin için oynayacaksın. Bak Vini 25 tane çalım atmaya çalışıyor. 25 tane dribbling denemesi var. 5 tanesi başarılı maçlarda ama 25 tane deniyor onu. 25 tane deniyor. İzledik ya, beraber izledik maçları. Beraber izledik abi maçları. Yap şunu. Ah şu Arda'yı benim elime verecekler. Onu ben bireysel bir çalıştıracağım da ah. Nerede Arda, bir görsek Arda'yı. Evet, yarınki maç için çağrılan kamp kadrosu: Lunin, Mestre, Navarro. Defans hattı: Trent Carreras, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Juan Martinez, Lamini, Mario Rivas. Orta saha: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva. Sestero, Lacosta, Alexis Syria. Forvet hattı: Vini geldi, Brahim geldi, Endrick katıldı. Espi ve Yanes. Jose Mourinho'nun. Jose. Ben Jose diyorum. Biri yazmış Jose değil. Jose demeye başladım. Kardeşim Amerika'da yaşıyorum. Onun adı Jose'dir. Ya ne, şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak ya. Neyse ne ya abi. Ben Jose diyorum. Zaten ben de Jose olduğunu düşünüyorum. Jose Mourinho'dur. Ama Foze. Ya başlayacağım Mourinho'suna şimdi ya. Lan ne Mourinho'ymuş arkadaş ya. La oğlum Fenerbahçeliler, siz nasıl dayandınız oğlum bu adama ya? Kankam. Nasıl dayandınız abi? Tişört bastıracağım. Why always me? Bak konuşamıyorum bile, sinirlendim ya. Hocam o tişörtten bir tane de bana. 19 Ağustos doğum günüm. Bir tane de bana gönder ondan. Giyeceğim yayınlarda. Moruk diyor işte. Al, antrenmanda Arda Güler yine çak yapmış Mourinho. Çak yapma artık. Zor dayandık. Yine abi Fenerbahçeli olup bak, Fenerbahçeli olup arkadaşlar Mourinho'ya katlanan bir insan şimdi tekrardan Arda Güler'i çok sevip burada gelip yine Mourinho'ya katlatıyor. Mourinho'ya katlanıyor. Abi double cennet ya. Vallahi cennetliksiniz ya gerçekten. Aleykümselam. Evet evet. Arda da herkese çakıp duruyor. 6. hafta kovulur. İnşallah ya.
Evet. Sonra bir yerde daha çakıyor Mourinho yarda. Evet, Mourinho ile çak yapışıyor. Bir şeyler yapışıyorlar. Çaklaşmış bugün Mourinho'larda. Jose Mourinho Valdebebas tesislerindeki kötü alışkanlıkları değiştirdi. AS gazetesinin haberi. Beslenme konusundaki özgürlükler kısıtlandı. Kimse Nutella yemeyecek. Beslenme uzmanı artık tavsiye vermek yerine menüleri tamamen belirleyecek. Tavsiye verme kardeşim, direkt menüyü hazırla diyorlar. Ee, Oyuncuların antrenmandan 1 saat öncesinde tesiste olması gerekiyor. Kardeşim bu mesaiye girer. Disiplinsizlik artık para cezasıyla değil, takımdan ayrı ve tek başına zorunlu spor salonu çalışmasıyla cezalandırılıyor. Sakatlanan oyuncular iyileşme sürecini tesislerde kulüp doktorlarıyla birlikte geçirmek zorunda. Kime diyor bunu? Sakatlanınca Fransa'ya, manitayı alıp Fransa'ya giden Mbappe'ye diyor arkadaşlar. Bir de Mbappe gelsin bakalım. Dur da bizim diktamız gelmedi. Dikta bir gelsin abi, dur. Vallahi Mbappe'yi bekliyorum ben ya. Bir gel ya, bir gel, gözünü sevdiğimin kaplumbağası ya. Yüzüp durma, çık sulardan ya. İşin gücün yüzmek, iyice su kaplumbağasına döndün. Gel, neler oluyor burada ya? Ordun seni bekliyor kardeşim, gelir misin ya? Şef geri dön. Abi Mbappe artık Mbappe. Abi şok ne? Öh, geliyoruz, yavaş yavaş geliyoruz. Bıyık Portekizler, Jose ve Espanyol. Ben İspanyalıyım. Jose diyorum ben. Jose. İki yüzlü. Diktatör Mbappe Arda'yı korur. İnşallah korur Arda'yı. Bellingham'ı mesela Mbappe'nin arkasına koymayı düşünüyorlar arkadaşlar. Mbappe ile Bellingham asla anlaşamıyorlar, biliyorsunuz. Ora patlayacak, ben size söyleyeyim. Sert bir şekilde patlayacak orası. Courtois antrenmanlara döndü arkadaşlar. O da başladı, geldi. Diomande de idmana başladı. Evet, bu arkadaş 19 yaşında, ben 34 yaşındayım. Ben bunu görsem abi çekerim buna mesela. Evet, kelebek, moruk ve yorgun adam. Üçü burada arkadaşlar. Menisküs Junior bayağı değişti. Yeni, evet, gelelim o habere geldik. Al sana şok. Şoku soran vardı ya. Kardeşim, sağa dönüyorsun, ileride binanın altında şok. Yapacak bir şey yok. Bu esprileri de katlanacaksın. Real Madrid Bernardo Silva'ya büyük güven duyuyor. O ilk 11'de yer alacak ve çift pivotta oynayacak. Bir Afrikalı gencim diyorsa o Afrikalı 35 yaşındadır. Evet. Nasıl oluyor söyleyeyim size. Lan nereye gitti o haber? Lan nereye gittin gene? Neyse, devam edelim. Bir dizilim de yapmışlar bununla ilgili. Onu da ardına söyleyeceğim. Arda yedeğe geçiyor. Bernardo ilk 11'e geçiyor arkadaşlar. Hazır mıyız buna? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bernardo Silva ilk 11. Arda Güler yedek kulübesi. Ben daha ne diyeyim abi bu takıma? Kim demiş? Bütün Madrid sayfaları paylaşıyor. Bak, 584 bin takipçili bir Real Madrid sayfası. Kop. Son dakika Real Madrid Endri'yi bir Premier Lig kulübüne kiralamaya karar verdi. Fenerbahçe'ye gelmeyecek büyük ihtimalle. Fenerbahçe ile ismi anılıyordu. Premier Lig'e gönderip gelişmesini sağlayacaklar. Vinicius Junior Real Madrid'e geldikten sonra, sözleşmeyi imzaladıktan sonra profili yeniledi. Fotoğrafını koydu. Buraya Real Madrid ekledi ve sponsor olduğu firmayı da koydu altına. Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'in atmosferi çok daha iyi hale geldi. Kardeşim, Bellingham yok, Mbappe yok. Nasıl iyi hale geliyor? Dur sen, dur, sakin ol. Şşş. Kalma. Relax. Bekle, sakin kal. Jose sağlıklı bir ortam için olmazsa olmazı belirledi. Menkup takımın her gün birlikte öğle yemeği yemesi için bir kural koydu. Abi belki Mbappe Ester'le yemek yemek istiyor orada. Yani seninle beraber yemek yemek zorunda mı acaba bu oyuncu? Marca gazetesinin haberi. Bakalım neler olacak. Böyle bir kural koymuş. Hepiniz birlikte yemek yiyeceksiniz diyor. Özücan hocam, eyvallah, kesene bereket, tekrardan desteğin için sağ olasın. Schalke maçında belli olur ana kadro. Hocam ben söylüyorum sana, gerçekten söylüyorum. O kural 2 aya iptal. Bakacağız. Geliyoruz. Son dakika Bernardo Silva çift pivot pozisyonda oynaması bekleniliyor.
Geldi. Gel yaklaş şimdi, yaklaş bana. Kaç gündür futboldan anlamıyorsun. Salih, lütfen yazdığım haberi okur musun? Yaz hocam. Bana bir iki haftadır futboldan anlamıyorsun. Bernardo Silva'nın buraya transfer olması Arda'yı yüceltir. Arda'yı daha iyi oynamaya sürükler. Arda daha iyi olur. E, Arda Güler'le Bernardo Silva'nın mevkisinin ne alakası var kardeşim? Sen futboldan anlamıyorsun. Veletsin. 34 yaşındaki antrenör olan Salih'e adamın dediği yaptığı yorum bu. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Görsün abi şimdi. Bak. Bak. Bernardo Silva dediğin adam bak nerede oynuyor. Arda geçen sezon nerede oynadı? Mustang hoş geldin. Bayağıdır görmüyordum seni de. Ee, Goa TV'de yaptığı Arda için izlemeni tavsiye ederim. Vallahi hocam Instagram'dan özelden atarsan sevinirim ya. Sen ne anlarsın futboldan Salih? Doğru söylüyorsunuz hocam. Vallahi ne anlarım ben. Türkiye'nin sayılı freestyler oyuncularından birisiyim arkadaşlar. Kendim. 6-7 yıllık da antrenörlüğüm var. Sürekli olarak devam eden. Ne anlarım ben futboldan? Ne anlarım futboldan? 10 yıl lisans olarak kulüplerde oynamışım kendimde. Ne anlarım ben futboldan gerçekten? Ne anlarım abi? Hiçbir şekilde anlamam. Şimdi gelelim o zaman ben futboldan anlamıyorum değil mi? Arda geçen sene nerede oynadı? O bana o yorumu yapan arkadaşlara söylüyorum videolarımın altında. Arda burada oynamadı mı? Salih sen kepezin gururusun. Ee, Burada oynamadı mı? Ben futboldan ne? Benim Denizli'ye frikik golüm yok. Arda burada oynadı değil mi arkadaşlar? Arda geçen sezon burada oynamadı mı arkadaşlar? Burada oynadı değil mi? Niye erken başladım? Vallahi bugün erken başlayayım dedim ya. Evet Arda burada oynadı. Rodri nereye gelecekti benim canım kardeşlerim? Bana o yorumları yazan. Buraya gelmeyecek miydi? Adama diyorum ki bak bana açıkla diyorum. Tamam Arda ile Rodri'nin bölgesinin anlamı yok. Arda'yı etkilemez Rodri transferi. Arda'yı yüceltir. Arda'nın yükünü alır. Tamam geldir. Burada Rodri olduğunu düşün. Bak Arda'yı kesip Bernardo'yu koyuyor zaten adamlar. Onu zaten geçtim. Adama diyorum ki yazan bana adamlara bir sürü var böyle bir yorum. Sanki bir yerden gelmiş gibiler. Tamam kardeşim haklısın. Doğru Arda'nın Rodri ile hiç alakası yok. Beni bir sezon boyunca takip etmedim. Real Madrid'le yatıp Real Madrid'le kalkmadım ben. Sen yaptın bunu. Arda burada oynamadı tamam. Sen haklısın yine. 2 tane maç izlemiştir. O yorumu yapan arkadaş. Tamam buraya Rodri'yi koydun. Bana önde nereye koydun Arda'yı? Söyle. Söyle önde nereye koydun Arda? Kimi çıkarttın? Kimi kestin ya? Kimi kestin diyorum. Arda aslında 8'de oynayabilir. Arda aslında Arda aslında 6-8 oynuyor. Ulan 6 numara dediğin yer zaten Rodri'nin oynadığı bölge. 6-8 buralar işte. Şuralar 6-8. Ulan adamın açıklaması yok. Açıklama yapmaya şeyi yok. Bilgisi yok. Kelime dağarcığı yok. Adam benle kapışmaya çalışıyor ya. Ya adama diyorum bak söylediğine göre tam Arda ile buranın bak Arda burada oynamıyor değil mi? Şurada oynamıyor. Şu iki oyuncunun oynadığı orta saha bölgesinin ortasında oynamıyor Arda. Tamam. Arda'yı yüceltir. Rodri'yi buraya aldım. Kimi çıkardım abi? Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en fazla para ödediği topçuyu mu çıkartırsın? Dünya Kupası'nda şansa bala 7-8 gol atmış Bellingham'ı mı çıkartırsın? Ki lobisi inanılmaz. Şunu mu çıkartırsın? Bu zaten büyük Perez'le bunlar sevgili büyük ihtimalle şu ikisi. Bunu mu çıkar? Kim nereye alacağım? Ya açıkla bana. Açıklaması yok ki abi adamın. Açıklaması yok. Buğra teşekkürler hocam. Kesene bereket. Mbappe, Vini Jut üçlüsüyle yine kupasız kapatırlar. İnşallah. Eğer Arda yedek kalacaksa inşallah. Ya tamam arkadaşlar ben de biliyorum. Arda Güler'in yer yer işte Kral Kupası maçında ilk 11, işte düşük rakiplere karşı ilk 11 oynayacağını ben de biliyorum. Ama ben bu olsun istemiyorum. Bu olmamalı diyorum. Geçen sezon takımının 40 kaç 51 maça çıkmış Arda 51 maç. Bak sabah kalktım bunu araştırdım. Arda Güler Real Madrid'le
51-52 maça çıkmış. Vinicius 55 maça çıkmış. Arkadaşlar 55 maça. Takımının en fazla forma giyen ikinci futbolcusu Arda Güler. Kırmadığı rekor yok. Puşkaşı falan alacak çocuk. Ama yırtılsa da ikiye de bölünse olmuyor arkadaşlar. Vallahi olmuyor. Abi Mourinho ne yapacağını bilemeyiz. Şimdiden boşuna geriliyoruz bence. Canı sıkılır Arda'yı 9 yapar öyle bir adam. Vallahi bilmiyorum. Benim Mourinho tecrübem yok. Fenerbahçeli arkadaşlar ne düşünüyor? Ne yapar? Onlar daha iyi kestirebiliyordur onların Mourinho'nun olaylarını. Xabi Alonso'ya gitmesi de zor. Xabi Alonso ile ilgili haber de var arkadaşlar. Chelsea'nin 19 tane falan futbolcu satması gerekiyor. Birazdan o habere de geliriz. Evet, Real Madrid'in önümüzdeki sezon, artık bu sezon arkadaşlar, işte pardon. Bu sezon ilk 11'i bu. Hayırlı olsun. Ee, Bernardo Silva, bitik bir Dünya Kupası geçiren Bernardo Silva ilk 11. Arda Güler yedek. İlk 11 bu şekilde. Doğrulandı, Real Madrid bu yaz bir orta saha oyuncusu imzalamayacak. Kulüp orta saha için Bernardo Silva'ya güvenme kararı aldı. Onun işleri halledeceğine inanıyorlar. Lan Perez, lan Perez. Perez, ah Perez, ah. Real Madrid Bernardo Silva'ya orta saha oyuncusu olarak tam güven duyuyor. Chigarito eski Manchester United'lı futbolcu. Mourinho, Bellingham gibi oyunculara bayılır. Rio Ferdinand'la konuşuyorlar karşılıklı olarak. Rio Ferdinand'ın YouTube kanalında. Jude Bellingham. Bence bir gün Ballon d'Or kazanacak. Ne diyorsun? Ballon d'Or kazanacakmış. Abi lobi yapmışlar. Ben de lobi yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Sesim çıkmıyor arkadaşlar. 10.000 izleniyor. 10.000 kim? 10.000 zaten sen ben izliyoruz 10.000'i ya. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ya tamam abi, bu adam İngiliz. İngiltere milli takımında oynamış adam. Kendisi İngiliz. Şu adam Meksikalı. Bu adam İngiliz. Tabii ki de bunun PR'ını yapacak. Dünya Kupası'nda onu gururlandırdı çünkü. Ama yani ne diyeyim abi ya. Vallahi çok garip. Gücümüz yok. Gerçekten gücümüz yok yani, onu anladım. Doğru söylüyor. 2024'te en büyük adaylardan biri. Ben Mourinho'yu tanıyorum. Arda Güler gibi oyuncuları çok sever. Mesela Rafa Silva'yı çok seviyordu. Ona güveniyordu. Bence Arda Güler Rafa'dan çok çok iyi ve Mourinho şu an güvendiği adam Arda Güler. Keşke Murat hocam, çıkan haberler tam tersi. Bir yıl oynadı Bellingham, artist oldu. Bir cacık yapamaz. İyi akşamlar. Rafa Portekizliydi, evet. Ve Bernardo Silva da Portekizli. Unutmayalım lütfen. Chigarito. Jude Bellingham hakkında. O dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi. 10 numara gibi oynuyor ve 5 numara gibi savunuyor. Çalışma temposu inanılmaz. Real Madrid'de Mourinho'nun altında çıldırtıcı olacak. Mourinho'nun altında çıldırtıcı olacak. Peki, kolay gelsin. Ay 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 ay. Evet, söylemiştik. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul Türkiye'de oynanacak. Şubat ayının başında düzenlenecek. Ülkemizde olacak. Real Madrid, Barcelona hepsi bizim ülkemize gelecek. Ciddi bir birikim yapıp buraya gitmeyi düşünüyordum ama bakalım. Evet, Altay Bayındır arkadaşlar Celta Vigo ile sözleşme imzaladı, bir yıllık kiralık olarak. Türk milli kaleci Celta Vigo'ya kiralık olarak geldi. Hoş geldiniz Altay Bayındır diye de eklemişler arkadaşlar. Celta Vigo resmi hesabı paylaştı. Şöyle yapacağız. Altay Bayındır Celta Vigo'da, Celta Vigo Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır'ı bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Oradan oraya geziyor bu da. Celta Vigo Altay Bayındır transferini açıkladı. Vigo'dan selamlar Türk kardeşlerim. Ya Bilal Göregen. Ondan sonra niye ciddiye alınmıyoruz? Abi bu ne?
Vinicius Junior'ı transfer edemeyen Arsenal'in alternatif transfer isimleri. Bradley Barcola, Marcus Rashford, Leao, Pedro Neto, Gakpo, Nico Williams. The Sun'ın haberi. Kenan Yıldız yazmıyor arkadaşlar. The Sun da bayağı büyük bir kanal şeyidir. Haber sitesidir biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz büyük ihtimalle. 4 ay sonra Madrid'in yeni antrenörü var. Serhat hocam hoş geldin. İnşallah, inşallah, inşallah olur. Haber sitelerinde çok güvenilmiyor ama Salih ya bence iyi olacak. Moral bozmaya gerek yok. Sezon bir başlasın senin 3 başlı yılanlar bir gelsin bakalım senin dediğin gibi ne olacak. Ya da ben çok gerçekten içerliyorum bu haberleri bilmiyorum arkadaşlar. Ama şey tatsız gözüküyor. Ben Mourinho'dan hiç böyle bir Arda Güler açıklaması da görmedim şu ana kadar. Resmi ağızdan çıkan, ağız bölgesinden çıkan hiçbir açıklamada görmedim. İstanbul Real'in deplasmanı olacak. Barça forever. Zaten Arda yedek kalırsa biz de Barça tarafına geçeriz oradan. Sıkıntı yok. Tüm zamanların en pahalı Real Madrid transferleri 140 milyon euro. Diamande, Real Madrid, koskoca Real Madrid tarihinin en pahalı topçusu. Ondan önce 134 milyon euro ile Jude Bellingham. 120 milyon Eden Hazard o Chelsea'de kalacaktın ya. Gareth Bale 101 milyon euro. Cristiano Ronaldo 94 milyon euro. Böyle bir şey. Yeni gelmedik alt tarafı geç geldik iyi. Salih hocam hoş geldin hocam. Barcelona Rodri'ye yıllık 30 milyon euro brüt maaş ödeyecek. Felix Diaz'ın haberi. 30 milyon euro maaş. 30 yaşındaki adam için. Mourinho Arda'yı konuşmuyor. Çünkü Arda çok iyi, çok iyi görünüyor. Bu takımın 11'inde Arda'yı o yazacak. Atilla hocam hoş geldin inşallah ama hiç güvenemiyorum ya. Vallahi adam çok garip bir adam ya. Vallahi çok garip, çok garip. Abi Arsenal Arda'yı alsın Ödegaard yerine. Arda'yı Kenan alım Arsenal'a geçelim biz ya. Burası sarmadı beni. İlk defa bak ben bilirsiniz arkadaşlar tüm olaylara rağmen Arda için şey derim hep. Arda Real Madrid'de kalsın. Arda Real Madrid'de kalsın. Bir daha gelemezsin. Bir daha gelemezsin. Real Madrid'e bir daha kiralık olarak gitsen bile geri dönmen çok zor. Dedim ama abi beraber gidiyorsanız el ele tutuşun gidin şu Arsenal'e. Olmuyor böyle. Ya da Kenan sen de geliyorsan gel şuraya ya. Bizim Arda biraz içine kapanık. Bir şey diyemiyor kimseye. Teşekkürler Atilla hocam. Kesene bereket eyvallah. Rodri top mu kaybetmiyor? Evet. Top kaybetmez. Yana pas atarsam ben de top kaybetmem. Kaleciye pas atarsam. Evet. Juventus'un 3. forması sanırım. Alevli şort vardı. Hatırlayanlar var mı? Benim gibi yaşlı olanlar varsa hatırlarlar. Çok kötü bir forma. Ya şu belden alt tarafını Rodri gibi içine katarsan orayı, içine sokarsan alt alevli kısım gözükmezse vicdanına kadar çekersen o şortu o da çok kötü bir görüntü olur vicdana kadar çekersek. Evet şu an can yanması bile aklıma geldi. O olmaz. Çok kötü. Üst taraf harika ama şu alevleri silelim oradan. Rodri'nin hayırından sonra Real Madrid'de Arda Güler ve Bernardo Silva'nın takımın gerçek oyun kurucuları olması gerektiği düşünülüyor. Ya siz gerçekten Rodri'yi oyun kurucu olarak mı düşünüyordunuz? Eyvah eyvah. Mourinho Arda'da kendi özelliğini görüyor. Çok önemli bir rolü olacak. Bernardo ise kilit bir parça olacak. Kilit yani sürekli ilk 11 oynayacak. Ve orta sahanın temelinde başlayacak. Bak duyuyor musun? Orta sahanın temelinde başlayacak diyor abi. Arda'nın paspasıydı evet. Alevli şort kadar ateşli çok az şey vardır sahada. Aynen öyle. Rodri öyle bir oyuncu değil ki. Değil abi işte. Herkes bir şeyler konuşuyor. Bitik Bernardo nasıl Arda'yı kesebilir? Vallahi Doğukan hocam çıkan haberleri beraber gördük. Çok kötü. Rodri sağlam bir ön libero, iyi bir kesici ama yaratıcılık sıfır. Real Madrid yeni bir Toni Kroos arıyor ama o değil. Ah. Arda'yı stada izlemek çok farklı. İnanın bana taraftar bunu gördü. Vallahi ben de işte Romanya maçında izledim. Gerçekten farklı. Kenan da çok farklı gözüküyor.
Ama Kenan'da bir rahatlamışlık var. Umarım Emre Mor gibi olmaz onun sonu ya. Yani bir savaştan kaçıyor gibi sanki savaşmaktan ya. Hocam link atamazsın chat'e. Link görünmüyor chat'imizde. Link atmak yasak. O yüzden görünmüyordur link atıyorsan. Alp Konak hocam. Eski Real Madrid asla bir daha geri gelmeyecek. Evet. Onların hepsi o atlara. Atlara dediğim Ferrari'lere binip gittiler arkadaşlar. O eski Real Madrid oyuncuları. Yan Diomande yarınki hazırlık maçında oynamayacak. Evet, hala yarınki hazırlık maçında oynamayacak Diomande. Rodri Real Madrid'i kullandı. Rodri hiçbir zaman Real Madrid'e transfer olmak istemiyordu. Tek amacı Barcelona'nın dikkatini çekmekti. Ya sen de var ya double A şansın ya. Rodri'nin menajeri Real Madrid'in teklifini kullanarak Barcelona'ya blöf yaptı ve başarılı oldu. Oyuncu Barcelona'ya gitmediği takdirde Manchester City'de kalacaktı. Yani oyuncu şunu planlamış. Barcelona bana hiç ilgi duymadı. Ben menajerlerime, ona buna Real Madrid haberlerini çıkarttırayım. Barcelona korku bulan biz niye almıyoruz bu oyuncu deyip Real Madrid de zaten ilgilenmiyordu büyük ihtimalle herhalde. Kendisini Barcelona'ya transfer ettirdi. Çok iyi bir taktik ya. Yalan attım, seni aldattım. Köy yılanı Rodri. Evet. Son dakika Real Madrid'in soyunma odası atmosferi Jose Mourinho yönetiminde tamamen değişti. Geçen sezon zehirli bir atmosfer hakimdi. Oysa bu sezon her antrenman seansında gerçek bir uyum ve sağlıklı rekabet var. Marka gazetesinin haberi. Ama kardeşim yine söylüyorum. Bellingham gelmedi, Mbappe gelmedi, ortalık karışmadı, kötü gidişat başlamadı, saçma sapan skorlar alınmadı. Arda çıktıktan sonra Arda oynamıyorken takım pozisyon üretemedi. Onlara gelmedik daha. Valverde'nin kafasını masalara mı çarpmadılar? Hepsi birbirine gönderme mi yapmadı? O onu beğenmiyor, bu bunu beğenmiyorlar mı olmadı? Göreceğiz bakalım. Seni de şutlar bu ekip herhalde bilmiyorum. Allah garip. Real Madrid, Vinicius Junior, Arsenal üçgeni. Real Madrid uzun zamandır Vini'nin sözleşmesini uzatmak istiyordu. Vini hak ettiği maaşın çok altında aldığını düşünüyordu ve imaj haklarını tamamen istedi. Madrid ekibi bu istekleri çok buldu ve kendi teklifinde ısrarcı oldu. Mourinho yönetime Vini'nin kesinlikle takımda kalması gerektiğini söyledi. Arsenal karışıklığı fark edip oyuncunun menajerlerine ulaştı ve teklifini iletti. Vini talepleri karşılanmadığı takdirde Arsenal'a gitmeye sıcak baktığını söyledi. Real Madrid oyuncuya bütün istediklerini verme kararı aldı ve sözleşme yapıldı. Mundo Deportivo bunu bu şekilde sıralamış. Hocam bu attığınız video neydi? Bakayım Alp hocam. Goa TV. Tamam hocam bakarım buradan ben buna. Abi yani sonuç olarak koskoca Real Madrid şuna kendi teklifini kabul ettiremedi kısacası. Nacho eski Real Madrid oyuncu. Vinicius onun için ellerimi ateşe sokardım diyor. 3 tane ego Jose'ye karşı bakalım. Evet ateşe sokarmış Vini için ellerini. Yeni Real Madrid Rodri'nin transferinin başarısız olmasının ardından şimdi Arda Güler'e güvenini koyacak. El Mundoes. El Mundo 4,9 milyon takipçili bak. Burası da bunu yazmış arkadaşlar. Ama bütün Madrid sayfaları diğer haberi paylaşıyor. Bu oyunculardan para alıyor olabilir mi bu sayfalar ya? Arkadaşlar yani bak şu mesela 5 milyonluk bir sayfa mesela. Real Madrid Rodri'nin transferinin başarısız olmasının ardından şimdi Arda Güler'e güvenini koyacak. Bak ya yarınki maçta göreceğiz. Arda ikinci yarı çıkıyor mu? Bernardo mu oynuyor göreceğiz. Gazete evet. El Mundo Deportivo değil mi hocam? Arda'nın babası artık menajerlerini salmalı. Ee, Vallahi katılıyorum. Katılıyorum. Abi fan sayfası boş haberler yapıyorlar. Fan sayfası Real Madrid'in fan sayfası. Oyuncuların değil ya. Ki yazan o haber As gazetesinden gelen bir sürü haber var ya. Kop mesela. Mesela dokunulmazlar değişmiş Real Madrid'de bak getireyim sana. As gazetesi. As.
Dokunulmazlar değişti. Arda yok. Dokunulmazlık oyunları başladı biliyorsunuz. Nerede kaldık? Evet, devam edelim. Courtois antrenmanlara döndü. Militao antrenman yapıyor. Kardeşim ne zaman sakatlanırsın? Hemen bize bir tarih ver. Hemen. Vinicius Junior Budapeşte'ye seyahat etmek için yolda. Abi bu adam kim ya? Fan sayfalarına para veriyorlar. Courtois da yok. Kadroda yok. Ama antrenmanlara döndü Courtois. Bernardo'yla başlayacak yarın. Bak Özücan hocam da yazıyor. Bernardo'yla başlayacak diyor. Vini Neymar'a benzemiş. Neymar ona çok çirkin ama çok komik demişti. O Neymar'a benzemiş. Mourinho sırf koşuyor diye biz de Szymański'yi kesmedi ki Real Madrid Bellingham'ı kessin. Arda'da da bir sıkıntı var. Çok fazla koşmuyor sanki. Topla beraber koşmuyor. Topu alıp frenleyip fren yapıp çok ölümcül pas atıyor ama ben yine söylüyorum. Bireysel mi çalışıyorsun? Bireysel ders mi alıyorsun? Bireysel idman mı yapıyorsun? Topu al, dribbling çalış sadece. Git ez o topu. Ez abi. Vini hayranlarıyla beraber Budapeşte'ye inmiş. Arda Güler de Budapeşte'ye doğru giderken arkadaşlar. Juventus yeni sezonda giyeceği 3. formayı Kenan Yıldız ile tanıttı. Baba Kenan'ı bunlar da manken olarak kullanıyorlar. Allah kullanıyorlar Kenan'ı. Tam bir Real Madrid oyuncusu şu işte normalde. Abi fiziği el vermiyor Arda'nın. Genetik bu. Çene küçüldüğü için kafası büyük duruyor. Kanımız dondu gerçekten Meltem Hanım. Allah Allah. Real Madrid Real Madrid patlattı ya. Allah Allah. Çene küçülmemiş ki uzatma. Evet uzamış çene bence de. Törpülemişler sadece biraz. Arda neden kiralık gitmiyor? Bence bakacağız gidebilir ya. Salih Kelebek kelebektir değişemez. Kenan'ın Juve için futbolu mu mankeni mi anlamış değilim. O futbolu da iyiydi. Kafası büyümüş yazmış. Real Madrid transfer piyasasında başka bir orta saha oyuncusu arayışında olmayacak. Real Madrid hali hazırda Arda Güler ve Bernardo Silva'ya sahip olduğu için bunu gereksiz görüyor. Bu yeterli diyor. Perez de oyuncu almayacak. Zaten alamıyorlardı arkadaşlar. Ben buradayım rahat olabilirsin. Kelebek Trent geldi. Abi bugün biri açıklama yaptıydı ya. Mücahit bana attıydı ya. Biri açıklama yapmış. Vini sözleşmeni uzattığın için teşekkür ederim. Yükseklerden uç. Yükseklerden uç. Ya o neydi ya? O nereye attıydı acaba Müce onu ya? Birisi. Marcelo. Yükseklerden uç yazmış. Abi Allah Allah. Kelebekler de uçar durmaz yerinde harbiden. Evet, Franco Boştantuono tarihimize katılıyor. Fiorentina'ya katıldı. Oha bunu yeni görüyorum. Arda Güler'in bugün idmandaki top kontrolü ve idmanda inanılmaz goller atmış. 90'a 90'a gönderiyor. Ee, Mourinho'nun gözüne sokar gibi 90'a sokuyor golleri vallahi. Mbappe Instagram üzerinden bir paylaşım yapıyor. İyi hazırlanıyoruz çünkü yapacak çok şey olacak. Kral neredesin? Dön dön. Dön özlendin. Özlendin. Evet özlendin sen. Evet. Evet denize düşen kaplumbağaya sarılır. Denize düştük. Yılana mı kaplumbağaya mı neye sarılıyoruz bilmiyorum valla. Arda asisti falan bıraksın gol atsın aynen öyle. Mbappe Arda'yı evlatlık alır mı? Mbappe Arda doğusu özlendi. Salih'in kuması Mbappe hayda. Özlendin kardeşim. Şef özlendin dikta. Dön Madrid ülkene şey yap. Evet Arda'nın gollerinde dedim ya birisi not tutuyor demiştim. Arda burada inanılmaz bir yani şuraya tam bak şu iki direğin birleştiği yere asıyor. Topu iyi izle. Sonrasında şu arkadaş çıkarıyor artık veresiye defterini mi çıkarıyor neyi çıkarıyor notunu alıyor. İdmanlarda demek ki böyle bir uygulama var. Kim kaç gol attı kaç asist yaptı. Vur baba ayağına geldiğini vur. Bugün bir 5-6 tane golünü gördüm ben. Komutanım emret. Real hayvanat bahçesi gibi her türden Allah Allah. Ne kralı diktatörüm beni.
Perez Arda'yı etkilemesin diye Rodri'yi almadı sanki. Evet, zaten bu haberi bu yüzden diyorlardı. Hani Perez Arda'nın süresi azalmasın diye Rodri'yi istemiyordu. Şundan dolayı da istemiyordu. Vinicius Junior'la Rodri'nin arası hiç iyi değil ve Bernardo Silva'yı aldılar. Dünya Kupası'nda da Bernardo'yla tartışmıştı biliyorsanız Rodri. O yüzden almamış olabilir, evet. Kenan Komutanım da olabilirdi. Kenan Komutan'ın valla Kenan Yıldız haberlerini söyleyeyim mi size? Kenan Yıldız bugün güldü. Kenan Yıldız bugün antrenmandaydı. Kenan Yıldız bugün forma çekimindeydi. Bir yıldır gördüğümüz haberler bu. Sezon öncesi, sezon başı. Şu anda bütün bulduğumuz haberler bu. Kenan Yıldız'dan haber bulamıyoruz. Yok haber. Hediye fikirler teşekkürler hocam. Kesene bereket, eyvallah. Sağ olasın destek için. Merhaba. Merhaba diye okuyorum ya. Ya ne kadar elit bir insan olduğumu görebiliyor musunuz? Marabayı merhaba diye okudum. Maraba toplayan müteahhit yamağı gibi Mori takıma tuttuğunu ala ala yer kalmadı. Hepsinden yarım barça çıksa iyidir. Hepsinden yarım barça çıksa iyidir. Tüm oyunculardan bir yarım barça bile çıksa iyidir diyor. Elit Salih. Aynen şu örneği verdim hocam, yani hediye fikirleri şey. Senin ismin niye hediye fikirleri bu arada? Hediye fikri var mı bu arada? Ne diyecektim ben? Evet, Chelsea'ye döndü. Arkadaşlar tamamen Chelsea'ye döndü Real Madrid. Bir sürü oyuncusu var. Satamıyorlar, gönderemiyorlar. Aynı sistem. Sürekli hoca değiştirdikleri için de Manchester United'a benzetmiştik biliyorsunuz. Real Madrid'i bir dönem. Arda bir ara röportajda oynayamazsam tabii ki giderim takımdan gibi bir şey demişti. TRT'nin şeyinde sanırım. Korkudan gitmesin diye ona yer açtılar. Avrupa'daki yayıncılar gösteriyor videoları. Sadece telif Türkiye'de mi var? Valla benim kanalım kapandı bir kez. Bir daha açamam. Salih doğum günü için hediye fikri söyleyebilir. Evet, 19 Ağustos doğum günümüz. Arda çok yetenekli ama takımın maçlarındaki serkeş. Davranışlarına ayar verecek ağırlığı koyamıyor ve yönetim de bunun farkında. Bence kendi dişine göre bir takıma gidip liderliğe oynaması lazım. Yorumsuz. Arda'nın golleri dedik. Mourinho kendi rekorunu kırabilir mi? 2011-12 sezonunda 100 puan toplamıştı La Liga'da. Reis 11 kere yazdın. Benim de doğum günüm. Benim de dün doğum günümdü. Özge Hanım. Doğum gününüzü kutluyoruz. Özge Hanım. İyi ki Özge Hanım. Çok kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz doğduğunuz için. Biz niye teşekkür... O zaman kutlayalım. Size gelsin hem de süper chatlere de gelsin bu. Kutlayalım chat. Özge Hanım da bizim sürekli takipçilerimizden birisidir. Sağ olsun, var olsun, hep gelir. Bizim filenin sultan, Real Madrid'in sultanlarından diyelim. Özge Hanım, Meltem Hanım, Şükran abla. Şükran abla da Antalya'da bir türlü yazmadı bana. Görüşecektik sanki onunla da. Sana bir orijinal Etimeskut Şekerspor forması gönderelim doğum gününde. Çok olur, evet. Etimeskut Şekerspor. Baki Mercimek yazsın ama arkasında lütfen. Baki Mercimek forması istiyorum insanlardan. Kendi rekorunu kırabilir mi arkadaşlar? Madrid'in sultanları diyeceğiz size bundan sonra. La bir de şeyde değiller ha. Her şeyi biliyorlar. Offside'ı bırak. Vallahi bizden fenalar ha. Kadınlar. Kadın arkadaşlar. Kadın takipçilerimiz. Mourinho kendi rekorunu kırabilir mi abi? Soruyorum tekrardan. Bu kadroyla, bu yönetimle, bu şeyle Arda'yı yedek bırakıp kırabilir mi? Mücahit şimdi kelebek de yazdıramayacak formaya. Evet. Kenan bari yazdırsa. Max kaç puan bir sezonda? Puan rekoru kırmış. 100 puan. Kendi rekorunu işte kırabilir mi? Mbappe Ibiza'da Hakimi ile. Ya bu şeyi kim yazmıştı? Kelebeklerde aman. Birisi Vini'ye şey demiş ya arkada Mücahit. Yükseklerden uç Vini. Marcelo muydu o ya? Mourinho en hızlı yollanan teknik direktör olabilir inşallah. Arda Güler Budapeşte'ye giderken. Evet, sen Türksün oğlum. Sen vazgeçmezsin. 5 liraya aldığın motivasyon konuşması bak. 5 TL'lik motivasyon. Sen aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin Arda. Tamam mı? Yapacaksındır. Bütün topların hepsine döner tekme atıyorsun havada. Kaleye gönderiyorsun. Orta sahadan
Her yerden rovaşataya kalkıyorsun. Bu çocuk ne yapıyor falan diyorlar senin için, tamam mı? İnanılmaz bir şekilde dribbling yapıyorsun. Herkesi çalımlıyorsun. Gol sevincinde topu alıp Mourinho'nun yanına gelip ağzına yüzüne topu böyle atıp hani havaya atıp vole vurup suratına çarptırıyorsun. Gördün mü diyorsun. Şu hareketi de yapıyorsun, tamam mı ona? Bitti diyorsun. Bitti. Sonra koşarak uzaklaşıyorsun o Madrid sahasından. Arsenal'e doğru falan gidiyorsun. Bir şeyler yap çünkü orada barındırmaz o hareketten sonra. Trent kıskandı. Motivasyon konuşması olağanüstü. Özür diliyorum. Suratına çarptırıyorsun ne abi? Kanım dondu. Salih Arda'dan İbrahimovic. Abi vallahi yırtıldım abi, ama 5 TL'lik bak, 5 TL'lik. Motive oldum, top almaya gidiyorum. O kalıyor hocam. Ya bir oradan 100 kağıt ateşleseydi biraz daha farklı konuşurdum tabii. Hele 1.000 liraya inanılmaz bir motivasyon konuşması gelirdi yani. Bu kadar. Sen Türksün. Göster ürksün. Bitti. Bitti abi, bu kadar. Zeki Çelik Chelsea karşısında sergilediği etkileyici performansla Juventus taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Gerçekten o maçta inanılmaz oynadı. Eksi 5'te 5 kuruş olmaz. Abi durun ya. Bak siz de fenasınız ha. Yarın Arda yedek olursa ne olur abi? Az önceki gibi motivasyon konuşması olur. Ne olacak? Heh. Fahrenheit 23. Ara sıra Arda to Arsenal, here we go diye sahte haber çıkarsak fena olmaz aslında. Vallahi ben diyorum, size de sorayım. Yarın yapalım mı arkadaşlar? Paris Saint-Germain inanılmaz bir şekilde gözyaşlarını dökerek Arda Güler'i bekliyor. Arsenal ekmeğe tereyağı sürmüş, sobanın kuzinesine sokmuş, Arda'yı istiyor, ona bunu sunmak istiyor gibi. Hani böyle yapalım mı? Olabilir mi? Yapalım abi bence. Ne diyorsunuz? La almıştı 15 bin, 20 bin kişiyle olmuyor abi. Barcelona haberini yapalım mı deli gibi? Sonra bir anda 2 takipçiye düşelim. Salim Banyo Buğulu ayna motivasyon mu? Hayda. Yaparsan destek veririz o ayrı, ama iş yapar mı? Come to Paris. Abi come to dersek Türk olduğumuzu anlarlar ya. Bayern Münih köfte ekmek yiyerek Arda'nın hayallerini kuruyor gibi mesela Excel. Excel de bizim tarafımıza geçti. Excel bizim tarafımıza geçtiğinden beri Arda Güler'le ilgili hep kötü haberler görüyoruz. Excel git karşı tarafa git, beni sinirlendir. Evet, Hiko Baba da biliyorsunuz Juventus'a transfer oldu. Hiko Baba'yı da çok beğenmişler. Trend Gamtu yazarız. Gamtu. Orkun Işmak 30 gün idmanla Ironman tamamladı. Onu motive daha pahalı 6 TL. Bellingham büyük, Arda o. Oo. Bellingham res çekti, Mourinho ile kavga ettiğiyle haber ya. Sinirlendirme ya. Dur ya. Dur Excel dur ya. Arjantin Futbol Federasyonu Infantino'ya desteğini açıkladı. Tamam. Tamam. Evet, gelelim o habere. Chelsea FIFA'nın yeni düzenlemelerine göre 41 kişilik kadrosunu 25'e düşürmek zorunda. Bu sebeple acil bir şekilde, sert bir şekilde 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. BBC'nin haberi. 16 futbolcu ayırması gerekiyor. Yolların ayrılması gerekiyor. Sözleşmeler 10 yıllık, 8 yıllık, 9 yıllık hep. Arda gitsin diyoruz. Adam 16 tane göndermek zorunda. Sıkıntı. Bellingham büyük, Arda, Kenan, Sergen. Of. Of. Bir bakayım. Birisi daha bir şey yazmış. Peki Arjantin. Brezilya çetesi Arda Güler'i yemek istedi. Bu haberi zaten şey yapmıştık. Benim askerden devrem atmış mesajı da. O haberi yapalı çok oldu ya. Real Madrid'i abi Arda ağırlığını koyamıyor. Bu büyük eksiklik. Bu konuda Arda'nın başka kimse sorumlu tutulamaz. Bu Arda'nın eksikliği. Ya milleti parlatmayı çok seviyor Arda. Bunu güzel de yapıyor ama bu değer görmüyor. Eğer
İspanyolca altyazı. Arkadaşlar bu yayınlar da 8 dile altyazı. Süre kısa olursa İngilizce dublajlı olarak da yayınlanıyor. Süre çok uzarsa yayınlayamıyor. YouTube'un özelliği. Ee, İngilizce olarak duyuyor beni yurt dışında yaşayanlar. Ve 7-8 dile de çeviriyoruz. Paralel reel var. Salih bugünkü kelime seçimi çok şey açıklıyor. Salim bugünkü kelime seçimi. O ne? Hangine değin sen? Dopingliyi alalım Fener'i mi? Ha şey mi? Neydi o? Ukraynalı çocuk muydu? Hedef fikirleri hangi kelime ya? Arda Max bir yıla Burnley'e gider. Bu kim ya? Feyzan. Feyzan dur oğlum ya. Dur bir de sana sövmeyelim. Feyzan kimsen ya? Zaten dolduk valla. Sana doğru gelir hepsi. Salih, Arda ve Yan Diomande iyi ikili çok iyi olurlar ama ya ikili olamıyorlar. Yan yana gelemeyecekler. Şu eşeğe banlayayım ben ya. Bir tane eşek var aramızda. Tülü eşek. Şu eşeğe bir gönderelim aramızdan ya. Dur tadımız kaçmasın ya. Tadımız kaçmasın. Eşeğe gönderdim. Furkan. Arda Max bir yıla Burnley'e gider. Furkan'ı da mı banlayayım? Bu Furkan bir de bizi uzun zamandır da izleyen ha. Beyzan profilin gitti ya. FaceTan'mış. Harbi kaşınıyor. Konuşmuşsundur ama Salah ne diyorsun? O ne ya? Anlamadım. Abi sinirlerim bozuldu ya. Yo bozulmadı. Madrid'i tutan biri olarak. Bu nasıl iş ya? Başka hesaplar aynı şeyi yazıyor. Arda Barcelona'ya gitmeliydi. Kesinlikle öyle de yapacak bunu bir çözüm yok ona. Ha bu arada Arda 2029'da bitiyor değil mi? Arda 2029'da bitiyor. Lan daha da var ya. 27 29'da bitiyordu herhalde. Arda Büyük Pesi. Salih abim yayın açmış. Denk gelebildik sonunda. Hoş geldin Caner'im. Nerelerdesin ya? Arda Barcelona'ya Ballon d'Or'da ilk ona girer. Girer bu arada doğru. Çünkü Arda takım oyununu seviyor. Başkalarını parlatmayı seviyor ama bu Madrid'de geçerli değil arkadaşlar. 3 sene var çocuğun ömrünü yediler. Belki resti çekti gider kim bilir. Ahmet abartma istersen kardeş. Köydeyim abi İzmir. Oğlum bu nasıl bir köy? Adamın köyü İzmir ya. Köydeyim abi İzmir çok sıcak. Ha sen köydesin İzmir çok sıcak. O virgül at. Keşke Arda biraz agresif olsaydı. 29, 27, 28 olması lazım. 5 yıl değil mi? Vallahi 29 diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Arda'nın fazla ego savaşlarında kendini yitirmeden oradan uzaklaşması kendi adına en hayırlı hamle olur. Bence Arda hala bir Fenerbahçe topçusu. Bakalım bunu ne zaman anlayacak. Ohohoho. Katılmıyorum. Baba katılmıyorum. Sen anlarsın diye virgül kullanmıyorum. Kıps. İşte bu. Abi niye Barış Alper'den bahsetmiyorsun? Adam Everton'a gidecek. Instagram'dan gelen mesaj. Bunu bahsettik. Bundan bahsettik kardeşim. Gitsin gitsin. Geliştirsin kendisini orada. Bence sen hala bıraktığımız yerde otluyorsun. O ne ya? Bu sene çok sakatlık olacak o yüzden Arda'ya çok iş düşecek. Olduğu gibi görünsün o bir tane. Arda'yı Bellingham'la kıyaslayan adam yerine Kerem'i Messi ile kıyaslar. Everton'da kazma olmaya devam ederse tutunamaz ama. Tabii ki de tutunamaz. Gelişsin ama. Yeni saç stili yapmadan gitmesin. 6 yılmış ben yanlış biliyormuş. 6 yıl evet 6 yıl. Vini ile de yine 6 yıl uzattı. Sonuna kadar kariyerin sonuna kadar burada Vini mesela. Mesela Vini burada sonuna kadar burada olduğu için mesela Kenan Yıldız'la sözleşme imzalayamaz Real Madrid ileride. Everton Premier Lig gidilecek en son takımlardan birisi. Fener topçusuymuş ya ona söylüyorum. Thiago Pitarch bunu da banlayalım abi dur. Hiç uğraşmayalım.
Şu Thiago Pitarçı'la bunlar bir de biz Türkçe yazıyorlar arkadaşlar mesela. Bu adamlar Türk bir de ya. Şunu diyor İspanyollar görse İspanyollar bile lan adamların kendi memleketlisi bile savunmuyor. Biz niye savunalım bu adamı diyebilir yani. Bunu bir gönderelim Pitarçı'yı. Aynı kişi mi? Kenan'ın Arda'nın yanına geçmesi yok mu peki? Keşke hocam. Sergen hocam hoş geldin bu arada. Instagram'dan yazmıştım. Biz o haberi çok önceden 2 hafta önceden söyledik belki. Ee, abi Vini 6 yıl uzattı. 8 yıldır buradaydı. 8 yıldır mı buradaydı? 6 yıl uzattı. Çok sıkıntı abi. Çünkü Vini'nin oynadığı bölgede oynuyor Kenan. Forvet evrilirse forvet oynamaya ben hep önerdiğim şey ona. Kanatı bırak abi forvet oyna. Ronaldo da kanat başladı. Forvet'e geçti. Şuraya geç abi. Yani bu adam burada 6 yıl daha oynayacak. Kenan'ı alamazsın buraya. Ama şuralarda oynarsa Kenan burayı geliştirirse çok güzel olur. Çünkü Vini ile Perez'in arasında özel bir bağ var. Özel bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Hediye fikirleri eyvallah. Teşekkürler teşekkürler. Arda yerine Thiago Pitarcı tutabilirdir yani. Allah Allah. Vini top eze eze bitirdi. Kendini bunu daha net göreceğiz bu sene. Evet. Arbeloa turelerini göndermiş galiba. Abi istese Real bozar o sözleşmeyi kötü oynasa Vini. Tabi bozabilir. Vini Perez Vini ile kasetleri var. Vay kasetçi vay. Bizim Türklerde hakikaten neden Arda'ya nefret var? Sürekli balon balon. Valla ben anlamadım arkadaşlar ya bak ben yine söylüyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım normalde. Takip etmiyorum. 2 sezondur takip etmiyorum. Ama ben çoğu Fenerbahçeli, bazı Fenerbahçeliler de çok eleştiriyor. Çoğundan daha çok savunduğumu düşünüyorum ya. Arda yedekte mi oynayacak? Öyle diyorlar. Lukaku Fenerbahçe'de diyor Mücahit. Kıskançlık çekememezlik abi. Bundan gurur duymanız lazım. Hepimizin çocukluk hayalini yaşıyor adam şu an ama kötü bir durumda yaşıyor Arda. Destek olmak lazım elimizden geldiği kadar. Başka Real Madrid'de oynayan oyuncumuz yok. Bizim en büyük düşmanımız kendimiz aynen. Kendimiziz. Ya adam bana diyor ya. Kardeşim diyor ya. Arda'nın videolarını yapıp durma ya. Arda'nın videosunu yapma ya. La ben onunla ne kadar oy topladığımı bile bilmiyor eşek. Ya videosunu yapıp durma ya. Olmuyor böyle ya. Mücahit Allar mı? Bence Arda'yı kötüleyenler seni kızdırmak için toplaşıp rage bait atıyorlar. Yazdıkları kendilerine inanacağı şeyler değil muhtemelen. Amcaoğlu yok ya videoların altında inanan inana. Başka kanalda da yaz. Başka kanalım var orada da Arda Güler videoları yapıyorum bazen. Oraya bile. Persilciyi almışlar. Onu almışlar. Lan Persil bunu da söyleyeceğim lan. Persil Persil diyorsunuz. Abi satmasınlar o zaman ülkede ya Persil dediğiniz şeyi. Yeter de. Arda mı satıyor oğlum Persil'i? Ülkende satılmasın abi o zaman. Salih yarın maçı izleyeceğim mi? Yayında olacak mısın? Olacağım. Olacağız yarın. Hatta 2'de de Juventus Inter maçı var. 2 kaçta? 2.40'da mıydı? 2.40'daydı sanırım ya. Bir şey maçı var. Arda çalışıp koşacak. Kazandığı paraları falan filan. Juventus maçı hangi kanalda? 14'te saat 2'de Juventus Milan maçı derbi var. O hangi kanalda olur bilmiyorum. Şeyde olabilir. Esport'ta olabilir herhalde. Muro. Selamlar selamlar. Vallahi o kadar çok gündemleri var ki Lukaku, Pavlidis, Watkins, İsmail Sar bilmem ne. Vay kap Vay kaptan vs Yaldız. Karar neymiş? Oo Hilal Hanım nerelerdesiniz? Çok söyle geçti o. Söyledik. Bernardo Silva ilk 11 oynuyor Arda Güler'in yerine bundan sonra. O haber. Selamlar demek istedim. Selamlar. Yok abi tabii olması galiba. Spor sadece lig hakları var diye biliyorum. Linkler attım. Salih bıyık yakışmış. Bıyık mı bıraktım? Bıyık bırakacağım ya yine. Genç olmayı denedim. Genç olmayı denedim. Olamadım. Yine herkes bana abi çekti. Ama genç olmayacağım artık. Evet evet genç olmayacağım.
O bıyığı bırakacağım. Cayır cayır oraya. Kol gibi bıyığı bırakacağım oraya. Yeter artık. Arda Güler Budapeşte'de. Sakalda caba. Sakalı keseceğim. Sadece bıyık. Plastik plastik çene Mbappe'nin gölgesinde kalmayı seçtiğinden beri Kenan Yıldız Arsenal'ın sol kanat forveti için fena bir seçenek değil. En iyisi değil ama orada işi görebilir. Hadi lan oradan, en iyisi değilmiş. Gitme lan buraya da. Gitme lan, değer görmediğiniz yere gitmiyorsunuz oğlum bundan sonra. Menajer olarak işe başlıyorum. Arda gol atınca tekrar kesilir ya. Bakalım. Ukraynalı kızların potansiyel sevgilisi ben miyim? Evet. Keşke olmuyor. Deneyeceğiz. Bir de bıyıklı deneyelim. Yeter artık. Son dakika Roy Keane Arsenal'ın Kenan Yıldız ile bağlantısı hakkında konuştu. Roy Keane, insanlar Arsenal'ın neden Yıldız almak istediğine şaşırıyor. Cevabım basit, çünkü o farklı. Asıl önemli nokta onun bu takıma ne getireceği. 21 yaşında, o Türk parıltısına sahip. Baba Roy Keane böyle bir şey falan söylememiştir. Roy Keane bunlar falan Türk düşmanı abi. Türk parıltısına sahip. Adamları çalımlıyor, gol atıyor ve geri dönüp savunmaya çalışıyor ki bu Arteta'nın kanat oyuncusunda hayranlık duyduğu bir şey. Martinelli ve Trossard'da bunu geçmiş sezonlarda gördük. Şimdi bir tane daha hedefliyorlar. Onu Arsenal'in zaten önde ve orta sahada sahip olduklarına ekleyin ve birden gerçek bir öngörülemezlik kazanın. Sol kanatta oynayabilir, içeri kayabilir, Ödegaard ile bağlantı kurabilir ve her şeyi yerden şut çekmekten çekinmez. Bu çok alçak blokları dağıtan şey. İster hemen ilk 11'e girsin, ister takıma alışarak büyüsün. Zihniyet orada, korkusuz, topu istiyor ve Juventus'ta zaten baskı altında oynuyor. 21 yaşında birine büyük para harcamazsınız. Geleceğin yıldızını görmedikçe. Arteta, Berta ve yönetim açıkça yıldızın o oyuncu olduğunu düşünüyor. Eğer onu alırlarsa Arsenal hücumda daha tehlikeli hale gelebilir diyor arkadaşlar. Haber buymuş. Muchas gracias afición. Kaynak adminin Salih amca. Vinicius Junior transferinde başarısız olduktan sonra Arsenal genç yetenek Kenan Yıldız'a gözü dikti. Gunners için iyi bir seçenek mi? Kenan için iyi bir seçenek mi? Bundan sonra böyle olan. Evet, bu forma haberini göstermiştik. Canlıda 400 olduk. Like'lar nerede? Like istemiyorum. Atın abi, yani siz bu seslerin daha çok bir yere gitmesini istiyorsanız atın. Vallahi söylemeyeceğim, yeter. Ben söyledikçe ben itici oluyorum çünkü artık. İtici gelmeye başlıyor insanlara. Son dakika Vinicius Junior'u kaçırdıktan sonra Andrea Berta Premier Lig şampiyonluğunu savunmak için 5 kişilik bir plan hazırladı. Christian Romero, Kenan Yıldız, Endrick, Alvarez. Endrick 120 milyon euro, Kenan 50 milyon euro mu? Neyin kafası bu? Gerçekten neyin kafası bu? Allah Allah. Yok lan size bedava Türk oyuncu. Yok oğlum bedava oyuncu. 100'den aşağı vermiyorsunuz. 21 yaşına geldim, hemen 100 milyon abi Türk oyuncular. Hemen yüzüğü yazıyoruz oraya. Yeter de. Alvarez 1 sterlin artı aşk. Allah Allah. Son dakika Rodri, Pep Guardiola'ya Real Madrid mi yoksa Barcelona mı seçeneğini sordu. Pep Barcelona'ya önerdi. Rodri'ye son kararın ona ait olduğunu söylerken. Ya işine bak sen de kardeşim ya, Guardiola. Gelmedin bizim milli takım başına da, işine bak. Açıklandı, Rodri Barcelona'nın futbolunun Real Madrid'den daha uygun olduğuna inanıyordu. Kendisine daha uygun olduğunu düşünmüş. Arda'nın futbolu da Barcelona'ya uygun bu arada. Evet, Mourinho sarılıyor ona. Vini sarılıyor. Sert bir şekilde boynundan da kokluyor gibi gözüküyor oradan. Bilmiyorum. Wagner Ribeiro. Neymar'ın eski menajeri. Neymar'ı Real Madrid'e istemiştim. Neymar'ı Real Madrid'de istemiştim. Yok.
Bradley Barcola için 145 milyon sterlin istiyor Paris Saint-Germain. Bu 145 ise abi Kenan 200. 200 yazıyorum Kenan'a. Sabah öyle akşam 200 yazıyorum. İçiyorsun tok karnına onu şey yapıyorsun. 200 abi. Yeter de. Allah yeter. Muhammed Muhammed Salah'ın Trabzon'da kalacağı 975 metrekare arazi üzerine kurulu villa. Boşuna yaşıyoruz ya. Şu an anladım ya. Şu an bir anda geldi yani bana. Boşuna yaşıyoruz. Ne yapıyoruz biz burada ya? Ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum ya. Kanım dondu şu eve. Bu villayı yakmamız yok mu Mücahit? Size yakın zaten. Biz oturamıyorsak o da oturmasın abi. Yeter. Yakalım orayı. Aa, Jose Mourinho gelmiş. Dear Salih, please shut up. Katarak, Katarak Jose. Katarak. Katarak. Belediye başkanı da arsa ittirme. Evet evet, onu da gördüm. Onu da gördük. Arsana bedava arsa verelim falan diyorlarmış. Neyi katarak? Gözleri katarak. Abi zabıta da yakınlarda dolaşıyor, dikkat. No Arda Yes Party. Bro. Bro you idiot. İyi. Tesadüfen yansa Mücahit içeride. Evet, ben içeri giremem, ben uzaktayım. Victor Osimhen Atletico Madrid'e önerildi. Diego Simeone Atletico Osimhen transferini istediğini Atletico Madrid yönetimine iletti. Hadi bakalım, hadi al. Alın. Alın, ne olur alın. Komşu köyde ev tutmuş Salah. Barkola kesebiliyor mu ki Kvara'yı? Bu ne abi? Real Madrid'in 125. yılına özel forması gündelik kullanım için birçok kişiyi heyecanlandırdı. Bu ne? Jose Mourinho mu? Çok kötü. Çok kötü bir tişört olduğunu düşünüyorum. Çok kötü. Ne bu, emniyet kemeri? Aa, arabalarda kullanılabilir. Ceza yememek için emniyet kemeri yerine geçebilir bu. Hani radardan ceza yememek için evet kullanılabilir. Olur olur, evet. Güzel tişört. Sünnet kıyafeti gibi. Çok kötü. Oo, Salih Dinho. Mourinho'cum, o Arda'nın ağası bu arada. Damgalı eşek gibi, ne bu surat? Maşallah. Of be. Evet arkadaşlar. Haberlarımız bu kadardı. Yine bir şeyler geliyor. Mavi logosuna benziyor. Sosyal farkındalık için şerit yapmışlar. Süper mantıklı. Benim peki sosyal farkındalık mesajım nasıl? Son dakika, Real Mardin başka bir orta saha oyuncusu bakmayacak. Arda Güler ve Bernardo Silva'ya güveniyorlar. 6 Ağustos. 6 Ağustos dünün haberi. Abraham Romero. Şimdi şey diyeceğim. Teşekkürler Mourinho. Teşekkürler. Sürücü tarafı diye 2 tane almak lazım. Şey diyeceğim. Şimdi yarın ben Arda ile ilgili nasıl bir video yapayım mı ya da? İşte Arda Paris'e gidiyor. Ya bilmiyorum ki ya. Kalitesiz içerik oluyor da yani. Bu arada arkadaşlar, ben bugün sabah attığım video var ya, sabah attığım video. O başlık ve kapak sadece Türkiye'ye özel. Öyle bir başlığı yabancıların görmesine izin vermiyorum ben. Ben bundan sizin haberiniz olsun diye arkadaşlar. Size göre bir başlık atıyorum. Eleştirecek bir yanı varsa eleştirelim, ona göre başlığını kapağını yapalım. Mesela yabancılar sabah attığım videoyu nasıl gördü biliyor musunuz? Yan Diomande ve Vinicius Junior sözleşme imzaladı. Ee, şeyde Rodri de Barcelona ile anlaştı. Kapakta bu arkadaşlar. Asla buna izin vermiyorum tabii ki de. Bakabilirsiniz, hatta dili değiştirip YouTube'dan dili değiştir, İspanya'dan izle mesela benim video. Kapağı ve başlığı değişir direkt. Nereye gitmeli diye belki. Salih abi link. Chelsea'de olur. Hayır abi, bu dünkü video için söylüyorum. Normalde herkese aynı yapıyorum.
Uzun yoruma katılıyorum. Uzun yorum ne ya? Arda gol atacak. Başka şansı yok. Asiste bir yere kadar. Burası Real. Ben de aynı şeyi söyledim. Şutların şanssızlığını görmeden gelemeyiz. Onların çeyreğe girseydi Mbappe'den sonra en çok gol atan olurdu. Evet evet. Doğru söylüyor. Yabancılara Bellingham övüyor. Hayır hayır. Arda ile ilgili mesela kötü bir haber olduğu zaman onu şeye yansıtmıyorum arkadaşlar. Yabancı tarafa yansıtmıyorum. Bizim taraf görüyor. Mesela bak City istiyor haberini herkese aynı yapılır. Anladın mı? Ondan dikkat ediyorum yani. Ona dikkat ediyorum yani Arda'nın kötü bir tarafının başka bir tarafa kötü bir haber geldiği zaman ki o kötü haber videosunun içinde Arda'yı yine savunuyoruz zaten. Ama kapakta o kötü şeyi görmesinler tabii ki de. Kapakta ve başlıkta. Onlar bile ekstra şey arkadaşlar biliyor musunuz? Zaman sabah 6'lara 7'lere kadar buluyor benim bu öyle zamanlar olduğu zaman. Vini'nin çenesini övüyor yabancılar. Ha, işiniz gücünüz var ya koy koy ha. Geleceğe yatırım mı Salih? Good morning everyone. Yok. İngiliz, Fransız bir de Brezilyalıları öv gitsinler. Special Butterfly. Özel kelebek. Bir de yabancılara yayın aç İngilizce yaparsın. Yok, onu yapamayız. Esther. Hello everyone. Subscribe my channel. Like it my video. Dur okuyalım belki. Breaking Bad. Real Madrid will not look at another midfielder. They trust Arda Güler and Bernardo Silva. Okuyoruz baba. Evet evet güzel güzel. İngilizce gelişti ya. Sıkıntı yok abi İngilizce'de. Kötü gidiyor. Breaking Bad evet evet. Breaking Bad abi. Severiz o diziyi. Rodri believe it. Believe it. Barcelona's football tweeted him better than Real Madrid. Birazcık daha geliştirmek gerekiyor tabii ki de. Dur geçelim İngilizceyi. Çalışacağız abi çalışacağız. Çalışacağız. O düzgün İngilizce Salih geldi gelişiyor. Okey Salih bro. İkinci posta ikinci posta patladık özür diliyorum. Olacak. Breaking Bad, Prison Break. Abi Breaking Bad'i severiz ya. Oh yeah. Neymar Real Madrid forması. Neymar sadece 13 yaşındayken Real Madrid'de 20 gün geçirmiş. Evet Real Madrid altyapısına gelmişti. Bu kulübe yaptığı 3 ziyaretten birisiydi As gazetesi. Abi neden Neymar haberlerini görüyoruz? As gazetesi. Neymar değil oğlum gündemimiz ya. Ne oluyor? İkinci posta sus. Sus artık. Abi bence gene hırs yapar. Special One. İnşallah Arda diyorum ya sonradan bir şeyler yapıyor. Yoksa Neymar Real'e mi geliyor? Son dakika. Allah Allah. Bacağıma kramp girdi. Rodri meselesi yüzünden yönetime kızgın değil. Mourinho Rodri'yi kadroda görmek isterdi ama bu mümkün olmadı. Artık bu konu kapanmış bir tartışma. Mourinho elindeki kadroyu kullanmaya hazır. Oyuncularına tam güveni var ve yarın Ferencvaros karşısında onlardan birkaçını ilk kez test edecek. Mourinho önündeki şeylerden gerçekten heyecan duyuyor. Önündeki şeylerden. Ve büyük işler yapabilecek ve büyük işler başarabileceğini biliyor. Bunu yapacak takıma sahip olduğuna inanıyor. Allah Allah. Bu ne şimdi o da mı geliyor? Abi İngilizce anlatsana. Bunu mu? Çok uzun abi bunu anlatamam. Kısa bir İngilizce daha patlarım. Deneyelim abi kendimizi. Yarın bir gün gideceğiz oralara inşallah. Seyahatlerde giydiği şu şey Arda'ya çok yakışıyor. Evet maç şeyi arkadaşlar. Seyahat kombinleri var Real Madrid'in. Her sene değişiyor. Tamam. Arda saçı kesse mi ya? Abi hediye sport geliyordu. Vallahi cevap bekliyoruz hala. Salah, Ozan Tufan ve Samet Akaydın ile tanışmış. Tarihin en değişik ligi geliyor.
Maestro oluyor yavaş yavaş maşallah. Rotating. C'ye dönüyorum. Bekleme o. Hemen gelmez. Sen son posta. Pardon post. Bence Arda kanalı takip ediyor. Yemin ediyorum aynı saçı yap demedim ama Hilal ya. Aynı saçı ya şu saçı yap dedim yaptı. Bireysel oyna dedim sabahki videoda. Bugün cayır cayır gol atmış antrenmanda. Cenk Özkaçar'ın eşi bir paylaşım yapmış. Eşi Cenk Özkaçar'a böyle bakıyor. Bu da salağa böyle bakıyor. Tarihin en tuhaf fotosu. Bence Arda posta atıyor. Sus oğlum artık. Bence de lig çok saçma olacak. Rooney mi yoksa Sercan mı? Bursaspor Manchester United şey değil mi? Arda bizi duyuyor. Yok be oğlum ya. Yok duymuyordur. Durun. Trollcüleri toplayacaksınız. İtiraf ediyorum ben Arda'yım. Hocam selam. Selam. Hediye fikirleri Arda olabilir. Evet evet sen bu arada Arda olabilir misin ya? Kerem mi Kıvara mı? Travis Scott mı yoksa son post Malone mu? Arda benim abi. Yok. Hepimiz Zokora'yız. Abi o neydi? O ne rezillikti. Hepimiz Zokora'yız vardı bir ara ya. Kanka merhaba iyi yayınlar Kıps. Matematiğin güler yüzü. Hocam hoş geldin. Merhabalar nasılsın? Arda saçını değiştirsin tanıyamıyorum izlerken. Arda benim açıklama vakti geldi. Doğukan. Yok. İyi yayınlar şey olabilir mi ya? Necdet abi olabilir mi Arda? Arda olsan 16.90 mı atarım? Aynen. Trend mi Zeki Çelik mi? Zeki Çelik baba. Postacı Güvercin kitabını okuyun. Evet. Allah Allah. Arda olduğunu çaktırmamak için 16.90 atmış. Ben Arda'yım. Hepimiz Arda. Hepimiz o. Mücahit olabilir mi? Mücahit Arda mısın? Bu arada. Salih kardeş adamın Salih kardeş adamın kalp işaretine icap etmedin. Ayıp ol. Kim ha? Salih. Merhabalar abi özür dilerim. Enişte atletli enişte olabilir evet. Arda olabilir. Allah Allah. Çak 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 ben onlara. Cemil kim? Endirik ayrılıyormuş evet. Ortadan ikiye ama. Endirik ayrılıyor Premier Lig'e gidecek evet. En Arda benim. Aa Şükran abla hoş geldin. Valla bugün yazdım sana. Antrenman vardı. Antrenmanı gel izle dedim. Bizim antrenmanımız vardı. Trabzonspor antrenmanı. Aşağıdaki marketin kasiyeri olabilir mi? Altay ile Liga'ya geldi sevindim. Evet orta sahadan bir tane atar. İnşallah Arda. Arda şeyi atsın ya. Altay'a bir tane orta sahadan atsın. Arda benim. Var ya böyle mi. Cemil olabilir. Yok görmedim. Gördüm misafir vardı. Adamsın Salih kardeş. Eyvallah hocam. Endrik FB'ye geliyordu. Vallahi şeye Korku mu? Korku üçgeni. Rakibe mi bizim takıma mı? Rakibe mi korku veriyor Real Madrid'e mi şu üçgen? Hmm. Yarın hiçbir şey yok abla. Sadece 2'de Inter Juventus maçı var. Bir de akşam 8'de Real Madrid French Varos maçı var. 3 telefon birden izliyorum yayını. Gerçek mi hocam bu? Gerçekse çok teşekkür ederim ya. Çok desteğin için eyvallah. Hediye fikirleri. Hediye fikirlerine ama çok kırgınım. Antalya'ya geldi beni görmeden gitti. Çok sıkıntılı bir adam olduğunu düşünüyorum. Yarın hazırlık maçı var ne antrenmanı? Kim kimi indirir? Ha kavga babında mı korku üçgeni? Ger.
Aa 3 telefonu var. Arda olabilir diyorlar. Hediye fikirleri. 3 telefonum var. Evet Arda'sın sen bu arada. Bu üçü birbirinden korkar. Aynen öyle. Komedi dans üçgeni olur ancak. Bunu açtık ya. Abi tatsız fotolarda bugün ya şu. Tatsız fotolarda bugün. Antalya'ya gelmiş seni görmemiş. Kesin Arda. Aa, evet doğru. Doğru. Hem de Arda'nın geldiği dönemde geldi. Kanalı büyütmek lazım ya. Yaz bitmeden 20 bin olmalı bu kanal. Matematiğin güler yüzü. Abi şu senin kanalda bizi paylaş ya. 1 milyon değil mi abi senin abone sayısı? Matematiğin güler yüzü arkadaşlar. 1 milyon aboneli bir kanalı var. Çok güzel bir rakam. Keşke biz de olabilsek öyle. Bir türlü abonem artmıyor ya hocam. Yani her şeyi deniyorum. Ya bütün ya tamam. Mesela dünkü videomuz 25 bin izlenmiş, 100 abone gelmiş. 25 bini abone olsa, hepsi olsa 15'ti, 25 olurdu direkt abonemiz. Olmuyor, bilmiyorum anlamadım ya. Çok gelmiyor yani. 3 telefon, bir tablet izliyorum. Lan ben de beni çok kişi izliyor zannediyorum. Salih'im güler yüzü. KPSS deneme paylaş. Abi büyüğü nasıl yapacağız abi? Ben de Arda Güler sınav haberleri falan mı yapayım? Salih'imin gülmez yüzü. Ağzı olan konuşuyor. Bu üçgen bana plaj şemsiyesine benzemiş ya da uçurtma kuyruk eksik. Vallahi bilmiyorum, kanal büyümüyor. Çok yavaş gidiyoruz. Buyur, buyur. Şimdi bombayı patlatıyorum. Rodri Arda'yı forma savaşından korktuğu için Barça'ya gitti. Ayda. Kanal büyüyor, farkında değilsin. Evet evet ya, yavaş da olsa gidiyor da böyle insan böyle bir anda hızlı olsun da her şey artık sesi daha fazla yere ulaştıralım istiyor ama olmuyor işte. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ya Jose Mourinho yeter artık da vallahi tamam. Arda Barcelona'ya gidiyor diye haber yap. İyi izlenir. İyi izlenirsin. Valla ben bunu PR için yapalım diyorum. Abi baksana bu adamlar o istiyor. Arsenal istiyor. Bak Vini'yi Arsenal istiyor dedi. Vini bir anda Arsenal uyandı. Vini'yi istemeye başladı falan. Yapalım abi. İzlenmeler şahane. Aboneler şahane değil abi işte. İzlenmeler güzel gidiyor da aboneler yerlerde. Sponsorluklara adam akıllı yazamıyoruz o yüzden. Arda'nın menajeri yapacak kanka. Onlar düşünmüyor. Sen düşünüyorsun. Abi ben bir defa zaten bu içerik işini yapıyorum zaten. Ve bunu yaparken de Arda'ya destek oluyorum. Sahte tıklama yapma, tıklarlar seni. Yok sahte tıklama değil abi. Yalan haberlerden almasınlar. Hayır hayır şöyle yani Arda'ya PR yapacağız abi işte. Paris Saint-Germain dediğimiz gibi gözyaşları içinde Arda Güler'i bekliyor. Ee, Arsenal ters takla atarak Arda'yı bekliyor. Yani İnanılmaz bir şekilde ona ihtiyaç duyuyor. Onun gibi bir oyuncu olmasını istiyor. Arteta deliriyor. Her gece ağlıyor falan. Böyle şeyler yapmak lazım. Bilmiyorum. Değer görmesi için. Hayır abi bot falan basmayın kanalıma. Arda bu sene yardırırsa senin kanalda patlar. Davalık olabilirsin böyle yaparsan. Ne konuda? Niye abi niye davalık olayım? Adamlar her gün milyonlarca yalan haber yapıyor. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Yapılabilir yani. Yapılabilir, yapılabilir. Bakalım neler olacak. Kaynağı fake alır. Evet. The Sun deriz arkadaşlar. Falan filan. Evet. Yavaştan da kaçalım arkadaşlar. Geç de oldu. Çok fazla da kafanızı şişirmeyelim. Oğuzhan abi hoş geldin. Oğuzhan hoş geldin. Selamlar, selamlar, selamlar. Evet dostlar. Yavaştan da gidelim. Bir şeyler de yapmak lazım ama. Bu üçlü. Evet. Burada bayağı bir tecrübe var arkadaşlar. Bu üçlüde tecrübe akıyor.
Ha son birkaç tane daha fotoğraf varmış. Onlara da bakalım. İspanya Dünya Kupası'nı kazanırsa saçlarını pembeye boyatacağına söz veren Gavi'nin yeni tarzı arkadaşlar. Verdiği sözü tuttu. Devam edelim. Niye devam ediyoruz ya? İstanbul'a döneyim. Salih bir yayın ayarlayalım. Sözümüz vardı. Sen İstanbul'da değil miydin? Evet, Oğuzhan'la biz bizim kanalda bir yayın yapmıştık. Sonra Paraguay maçından sonra, Türkiye Paraguay maçından sonra da onun kanalda yapacaktık ama hastalanmıştı kendisi. Ee, Ondan sonra da öyle kalmıştı. İstanbul'da değilmiş. Dönünce yapalım diyor. Siz de duydunuz. Yaparız arkadaşlar. Real Madrid'in 10 Real Madrid'in ön üçlüsü önümüzdeki sezon. Evet. Forvet hattı bu şekilde oluyor Real Madrid'in. Arkadaşlar. Arda ilk 11 oynatmasa sıkıntı. Var olan haberleri şişir. Valla bir şeyler yapacağız arkadaş. Bir şeyler yapacağız. Yapacağız. Fatih Tekke ve Salah. Abi bu nedir ya? Yarın canlı yayın var mı? Var tabii ki de olacak. Gelecek sezon için Real Madrid'in ilk 11'i. Diomanda, Vinicius, Bellingham, Mbappe, Valverde, Trent. Takımın geri kalanı da burada. Arda nerede? Arda yok. Yazmıyorlar. Mourinho'yu hiç sevmem. Fenerliyim. Ben Galatasaraylıyım. Ben de sevmiyorum. Arda olmazsa bunlara kim asist yapacak? Ya işte arkadaşlar diyorum ya, belki de birkaç maç bekleyeceğiz. Böyle bir leş performanslar gelecek. Sonra yine Arda'ya dönecekler gibime geliyor. Takım bütün ülkeyi hasta etmedi mi? Son dakika Real Madrid orta saha seçeneği olarak Locatelli'yi düş. Allah Allah. Abi Juventus'tan falan. Abi Tchouaméni şu adamdan daha iyi ya. Salih BBG. Ee, Al işte yalan haber. Evet, yalan haber. Yalan haber abi. Oyuncuyu pazarlıyorlar. Al yalan haber. Kamavinga bile iyidir. Yemin ediyorum Kamavinga bile daha iyidir ya. Real Mardin Sergen Yalçın'ı düşünüyor. Locatelli ne alaka? Valla abi, kaynak kim abi? Bu kaynak kim abi? The Sun mı? Aa, The Sun'da çalışıyormuş lan herif. The Sun, The Sun Football falan, BBC, ESPN. Ya bunları etiketlemiş de. Global Transfer News. Yok. X diyor. Önceden diyor ESPN. Allah Allah, sen tanıyordur ya olsan bunu. Kim bu? Hangi arkadaş bu? 247 bin takipçili. Sebayos dahil. Aynen, Sebayos. Allah, garip. Demek ki oyunculardan para alıp haber mi yapılıyor? Vallahi biz parasız yapıyoruz. Yapalım abi. Bizim buranın Güneş gazetesi. Ya yapma hocam ya. Pardon. Ben başka gazeteyle karıştırdım. Vinicius Junior ve Jose Mourinho birlikte ilk fotoğrafı. Vinicius Junior ha. Yok, çalışmıyor ya. Onlara haber yapıyor. Ha, okey. Salih Özcan daha iyi. Doğru bu arada. Şöyle son haberler. Franco Boştantuono Fiorentina için burada. Arda da şöyle bir şey yapsa mı ya? Gitse mi? Gitsen dönemezsin abi Real Madrid'e. Öyle bir yer. Salih'in kanı dondu. Dondu valla. Sallamasyon haberler çok onun. Ya Ekşi'de adamla alay ediyorlar. Ha, o adamın mı? Felaket iyi görsel ya. Evet, bu maçta sakatlanmıştı Salah. Ramos kolundan tutup omzunu kırmıştı bunun sert bir şekilde. Dönmesin Real'e zaten. Bu iki kişi aynı dili konuşuyorlar, anlaşırlar bir şekilde. Bellingham bunu kullandı, bıraktı. Bellingham bunu kullandı, bıraktı resmen. Ha, lobilere geldi çocuk. Kimi kullandı? Ha, evet evet, bunu. Ya lobilere gelirsin öyle. Onun bunun maşası olmayacaksın. Mastantuono. Güzel haber. Evet evet, anlaştı orayla. Zaten yayının başında da söyledik onu. 1,5 saattir yayındayız. Gideyim. Kahvaltıyla duruyorum. Ki rejimdeyim arkadaşlar. Çok zayıfladım.
Futbol videoları, saha içi videoları da çekeceğim için zayıflıyorum. Bayağı bir zayıfladık. Saha içi videoları da gelecek. Arsenal yakışır Arda'ya. Yapalım mı ya böyle haberler? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya sizden de bir fikir alayım. Yapalım mı? Arda şuraya transfer oluyor, buraya transfer oluyor. Yapalım mı ya? Bilmiyorum. Çok muallaktayım. Arda şu takımdan ayrılsa. Arda'ya bu da pas vermiyordu. Evet, aynen öyle. Oğuzhan'ım görüşürüz. İyi geceler, iyi geceler. Yapalım. Gece yemek yok değil mi kanka? Şimdi ya hafif bir şeyler karpuz marpuz yiyeceğiz mecbur. Aslında birden fazla kanalda Oğuzhan'la falan yapsanız olur mu? Ya Oğuzhan girmeyebilir o topa da ben girerim ya, sıkıntı yok. O sıkıntılı bir şey çünkü takipçi falan da kaybedebilirsin yani. Seni tanımayan bilmeyenler yayında siz biliyorsunuz neden yaptığımızı da bir sürü söven hakaret eden de çıkar yani bununla alakalı. Antrenman sonrası Mourinho Arda'ya gülüp başını okşadı, ne diyorsun bu işe? Evet, şundan bahsediyorsun hocam, onu yayının başında söyledik. Nerede o? Evet. Şurada baş bölgesini okşuyor Arda'nın. O eli bir indireceksin dayı. Kafayı şöyle, enseyi bir okşuyor Arda'nın. Bu foto ne? Hangi foto ya? Ha, bu evet, eşinin paylaştığı. Şeyin Cenk Özkaçar'ın eşinin paylaştığı. Bu salağa böyle bakıyor, eşi de ona böyle bakıyor. Çok iyi foto. Yap kaynak the güneş, the sun, evet. Çocuk yerine koyuyor. AI kanalla uğraşamam ben ya. AI kanal bana göre değil ya. Bir de sıkıntı o kanal. Arda nereye gitmeli, yorumlara yazın diye. Yayını kaçırmışım hocam, baştan izleyeceksin o zaman ya. Zaten yayının başlarında söyledik, haberi izlersin. Arda bu adam varken ilk 11 oynayamaz. Vallahi öyle bir şeyler işte, bakacağız. Gerçek mi o? Salah tuvalet sırası beklettiler. Dünyaya rezil olduk. Bekleyeceksin kardeşim. Sende olan herkes de var. Herkesin sıkışıyor, tamam mı? Öyle bir şey yok, bekleyeceksin. Tuvaletin şeyi olmaz, ünü olmaz arkadaşlar. Kim patladıysa o girer ilk önce. Tuvaletin bir adabı vardır tuvaletin. Adabı vardır tuvalete girmenin. Eğer kanal yapma, kanalın para kazanmasını kapatıyorlar, evet. Arda vazgeçilmez olacak inşallah. Salat Trabzon'a geldi diye sevindiniz mi? Evet, özel tuvalet yapılsın abi. Malikanesinin her yerine tuvalet yapsınlar. İlk 11'de olmadığı için güya ilgileniyor. Arda yıllar geçse de kulübede takılır garip. Git başka takımda oyna. Paslanma orada, yapışıp kalmasa bir kulübeye. Abi işte Real Madrid şansı da çok gelmiyor. Tuvaletin önemi. Sen hangi takımlısın? Ben söyledim mi? Hep söylüyorum. Ben Galatasaraylıyım. Ama 2 yıldır takip etmiyorum yani. Sıfır. Hiç bakmıyorum. Arda sahada cevap verir Salih. İnşallah, inşallah. İnşallah. 100 numara. 100 numaralı adam mı? Ne? Arda Madrid'de tuvalet sırası bekliyor mudur acaba? Yok abi, orada bayağı bir tuvalet vardır ya. GS'liysen takipten çıkıyorum. Çıkabilirsin hocam, yapacak bir şey yok. Evet dostlar, biz de yavaştan gidelim. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Güldük, eğlendik, sinirlendik hep beraber. Bunları yaşadık. Ee, sabah sabah değil artık, öğlen bir videomuz olur. Hafta sonu öğlen atalım. Öğlen mi atsak, ama maç var. Bakacağız. Arkadaşlar WhatsApp kanalımız var. Oraya gelirseniz, WhatsApp kanalını şu an atamayacağım. WhatsApp kanalına gelirseniz yarın işte Juventus maçına yayın yapar mıyız, yapmaz mıyız, onu falan bildiririz oradan. Orası önemli. WhatsApp kanalına gelmeniz gerekiyor. Ödegaard da Real Madrid'den ayrıldıktan sonra parladı. Evet. Salih inşallah bir gün içine. Köylülerin Salah yorumu var. Bırak abi köylüleri ya. Olmuyorsa zorlamayacaksın abicim. Her yerde oynayamaz. Paris Saint-Germain isterse Arda'ya bile bakmadan git Arda. Vallahi bakacağız. Köylüler. Evet. Mazruba köyü Muhammed Salah için çok küçükmüş diyen kadınlar. Futbolcuyu görmek istedik, izin vermediler.
Biz sülalece uzun boylu olduğumuz için minyon tipli geldi bana. Espri olarak öyle dedim. Adamı tuvalete sokmazsınız. Adama bodur dersiniz. Gol atmayacak adam. Yapmayın. Kaynak haberi yap. Serdal Öz. Arda kışın transfer olur. Bu haberi mi? Evet evet, bu haberi yapmışlar vallahi. Yarın Real Madrid TV'de olacak Frank Varoş. French Varoş maçı. Kadınlar röportaj yapmışlar. Bakalım ne diyeyim size. Maç önü ya da soyunu Allah Allah, konuşamıyoruz abi, açlıktan gebereceğiz. Maç önü ya da sonu yayın olacak mı? Olur olur. Yapalım ya. Arda'nın maçına yaparız. Kenan'ın maçına bakarız. Kenan ilk 11 ise belki izleriz maçı. Yani yayında bir yerde izleriz. Herhangi bir kanalda izleriz bakalım. Adam bizim için aç kaldı. Aç. Beşiktaş mı yapmış bu röportajı kadınlarla? Mourinho transfer olsun. Günün son sözü, yemin ediyorum. Mourinho transfer olsun ya. Aynen öyle. Kenan yedek başlayacakmış. Hakan gol atsa sevinir misin? Yok. Bitti. Bismillah, daha geleli kaç gün oldu? Salat tuvaleti büyük küçük malikanesi. Salah. Bakalım, inşallah Trabzon'a bir şeyler katar ya. O kadar para verildi, maaş veriliyor. İnşallah bir şeyler katar ya. Evet dostlar, seviyoruz sizi. İyi ki varsınız. Cansınız, ciğersiniz, kardeşsiniz, abisiniz, ablasınız. Seviyoruz. Git artık kardeş. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Yarın video olur. O videoyu da izleyelim. 2 hafta sonra Avrupa maçı var Trabzonspor'un. Trabzon 12 milyon kazanmış bile Salah'tan. Bakalım. Bakalım neler olacak. Arda'nın maçı var. Kenan'ın maçı var. Bakalım onlar ne yapacak. Onları da takip edeceğiz. Arda Güler! Mais non! Il est passé à... Televizyon. Real Madrid TV'de maç, öyle diyorlardı, evet. Abone oldum. Teşekkürler İbrahim Bey. Teşekkürler. Umarız para aklanmıyor. Ego Brothers gelsin, ortalık karışsın. Evet evet, gelsin. GS'nin de maçı yarın. Kimle var? Galatasaray maçı var. Haberim yok mesela. Asla haberim yok. Yemin ediyorum yok. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Kovalasın seni trendler. Seni de viniler kovalasın. Bay bay. Yarın çok maç var. Öptüm sizi dostlar. Bay bay. Allah'a emanet. Bay bay.